Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Red Velvet kek yani kırmızı kadife pasta yapacağız. Bu müthiş pastayı mutlaka deneyin derim. Çünkü bunun hem keki çok özel hem de kreması çok güzel. Farklı tarifler sevenler için gerçekten muazzam bir tarif. Öncelikle buttermilk yani süt kesiği gibi, ayran gibi düşünün. Öyle bir aside ihtiyacımız var. O yüzden süt ve sirkeyi karıştırarak başladım. O kenarda kesilirken ben şeker ve tereyağını başlayacağım çırpmaya. Oda ısısından bir tık daha sert bir tereyağına ihtiyacım var. Mikserin yüksek ayarında şöyle krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpacağım. Daha sonra içine tek tek yumurtaları ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi burada bir pandispanya yapıyoruz ama içine bolca tereyağı kullanıyoruz. İşte o tereyağını güzelce kabartmak için ki yağ kuvvetlice yere çekilir yani daha düşük kabarır. Bunu güzel kabartmak için buttermilk gibi bir aside ihtiyacımız var. O yüzden sütle sirkeyi karıştırdık ve böyle kesik bir süt elde edeceğiz. Aslında tereyağının altında kalan ayrandır istenilen. O da herkesin elinde olmadığı için böyle bir yöntemle birlikte kekimizi hazırlayacağız. Şimdi yumurta, şeker, tereyağını güzelce karıştırdık. Böyle kremamsı bir kıvamı var. Şimdi içine buttermilk'imizi yani kesilmiş olan sütümüzü ilave ediyorum. Bakın böyle kesilmiş gördüğünüz gibi. Ilık olursa sütünüz daha iyi kesilir. 10 dakika kadar bir sürede kesiliyor. Sütü ilave edeceğiz. Daha sonra içine 60 mililitre kadar sıvı yağ yani yarım çay bardağına tekabül ediyor. Ben hem buraya hem de açıklamalar kısmına tüm malzemeleri ekliyorum. Sıvıları karıştırdıktan sonra kuruları da bir eleyeceğiz. O şekilde karıştıracağız. Yurt dışı menşeli bir tarif olduğu için tabii ki ben onlardan böyle gramına bir tarif uyguluyorum şimdi. 305 gram un yazıyordu. Kek un diyorlar. Aslında böyle nişasta ve kabartıcılarla birlikte karışmış, mixlenmiş bir un kullanırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Ama normal un yani yoksa yüksek glutenli bir un, baklavalık, böreklik un da işinizi görecektir. Şimdi ben buraya hem gramaj ölçülerini açıklamalar kısmına bardak ve kaşık ölçülerini de sizler için yazacağım. Ama evinizde varsa mutlaka bir terazi edinin derim. Buradaki kakao aslında gıda boyasının rengini kuvvetlendirmek için hem lezzet verir hem de gıda boyasını kuvvetlendirmek için gerekli. Şimdi yavaş yavaş içine ilave edeceğim unlu karışımı. Birkaç seferde ilave edeceğim ve mikserin düşük ayarında tüm unu bu karışıma yedireceğim. Daha önce de bu keki defalarca denemiş fakat gıda boyasının azizliğine uğrayıp işte böyle biraz açık bir pembe, biraz turuncuya dönük bir pembe gibi pembeler, kırmızımsı renkler elde etmiştim. İlk defa bu kadar güzel bir renk elde ettim. Elbette ki bir tarifi bir kere yapmıyoruz. Çok azını ilk seferde böyle size vereceğim gibi tutturuyorum. Özellikle bu yabancı kanallardan aldığımız yabancı ülkelerin tariflerini şöyle bir iki defa yapmak, bu ülkenin malzemeleriyle bir değerlendirmek gerekiyor. O yüzden jel gıda boyası kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela bunda genelde kırmızı fasulye tozu kullanıyorlar yurt dışında. Yani gıda boyası, kırmızı fasulye tozu, kakao o şekilde böyle bir o istediğiniz alev kırmızısını elde ediyorlar. Ben de tam istediğim kırmızıyı elde ettim. Biraz bu sefer koyu davrandım. Kakaoda da dark davrandım. Çünkü dediğim gibi daha önceki tecrübelerim biraz açık renkli çıkmıştı. 180 derecelik alt üst ayarda yani turbo ayarda değil alt üst ayardaki fırınıma koydum. 26 santimlik bir kelepçeli kek kalıbı kullandım. Dilerseniz dikdörtgen borcama da aynı şekilde yapabilirsiniz. Kürdan testi yaparak fırından çıkartacağım ve biraz soğutacağım. Üzerine sıvayacağımız krema bir peynir kremalı, peynirli bir krema olacak. Aslına uygun, orijinaline uygun bir tarif yapacağım. Hatta bir İtalyan merengi yapacağız. 200 gram kadar şekere ihtiyacımız var. 70 gram da su ilave edeceğiz. Ben yine söylediğim gibi bardak ölçülerini açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi bunu ocağa alacağız ve sağlam bir kaynatacağız. Yalnız burada bir ısı için böyle bir ısı ölçer, sıvı ölçer, sıvı termometresine ihtiyacımız var. Çünkü başka türlü bunun ısısını ayarlayamayız. O yüzden
Yumurta aklarını bir taraftan koyup çırparken diğer taraftan ben de şekeri kontrol ediyorum. 118 dereceye gelene kadar şeker ve suyu karıştıracağım. Yumurta aklarım da bembeyaz kar gibi oldular. Daha sonra içine yavaş yavaş bu şerbeti ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi böyle koyu koyu balonlar çıkmalı. Yani bayağı bir suyu buharlaşmalı ve uçmalı. 118 derece yaklaşık kısık bir ateşte 7-8 dakikada kaynadıktan sonra geldi. Böyle azar azar içine ilave ediyorum ve yumurta aklarını bu şekilde pişiriyorum aslında. Güzelce bir merenk, parlak bir merenk haline gelene kadar yüksek ayarda çırpmaya devam edeceğim. Hiç maceraya gerek yok, bana normal bir krema tarifi ver diyenler içinse buraya 7 tane farklı pasta kremasının olduğu tek bir videom var. İşte o videonun linkini bıraktım. Dilerseniz istediğiniz pasta kremasıyla birlikte de süsleyebilirsiniz, sıvayabilirsiniz. Ama böyle değişik tarifler seviyorsanız, ay bu kremanın tadı nasıl acaba? Ben bunu yapsam nasıl olur acaba diye benim gibi merak içindeyseniz işte bu tarifi deneyin derim. Şimdi tereyağını, biraz yumuşak bir tereyağı, oda ısısındaki tereyağını önce güzelce temperliyorum, yani karıştırıyorum mikserde. Daha sonra içine bu hazırladığım merengi, yani yumurta akı ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave edeceğim. İçine labne peyniri ilave edeceğim. Yurt dışında böyle bol yağlı krem peynirler kullanıyorlar ama bizim Türkiye'dekiler gibi değil onlar işte. Yani mesela bu Philadelphia diye bir peynir var. Genelde onu kullanıyorlar kremalarda. O daha böyle hem krema tadında hem tatlı bir krema tadında hem de peynire dönük böyle bir maya tadı olan bir peynir. Tabii biz dediğim gibi bu ülkede ne varsa, elimizin altında ne varsa onlarla uygun bir tarif çekmeye çalışıyoruz. Kremayı içine ilave edeceğim. Labne peyniri içine ilave edeceğim. Daha sonra çırpmaya devam edeceğim. Bakın böyle biraz pütürlü bir kıvamı var. Aslında peynir kremalarında izlediğim tariflerde de genelde böyle pütürlü pütürlü kremalar, peynir kremaları. Tadı enfesti. Gerçekten çok güzeldi. Hani ben seviyorum böyle değişik ülkelerin kremalarının tatlarını. Butter kremi sevmedim. Daha önce mesela tereyağı ile pudra şekerini karıştırarak öyle bir krema çeşidi var. Mesela o bana çok yağlı geldi. Ama bu bence içinde hem labne var, hem merenk var, hem de tereyağı var. Bu daha hafif geldi. Soğuyan pastamı kelepçesinden çıkartacağım. Üstünü bir düzleyeceğim önce. Sonra ortadan ikiye bölüp artık en zevkli kısma geçeceğiz. Kekimizi tamamlayacağız. Her ne kadar akşam ışığında doğru rengi veremese de kamera, çok güzel böyle bir, hakikaten o kadife gibi dokusuyla muazzam bir kek pişti. Şimdi şu üstünü alacağım, onu bir rondodan geçirebilirsiniz ya da bir elinizle ufalayabilirsiniz, onu tekrar kullanacağız. Aynı zamanda ortadan ikiye böldüm. Genelde bunları tek tek de pişiriyorlar. Bunu çok bir anlam veremedim. Hani iki tane aynı ölçülerde pişiriyorlar. Biraz da kalın oluyor sanki. Ben böylesini daha doğru buldum. Ama dilerseniz iki tane aynı ölçüde kalıbınız varsa o şekilde de eşit olarak hamuru bölüp pişirebilirsiniz. Biraz şerbetle birlikte ısladım. Yani su ve şekerle birlikte ısladım. Daha sonra üzerine peynir kremasını bolca serdim. İkinci katını da örteceğim. Güzelce etrafını sıvayacağım. Kekimi sıvamayı tamamladım. Şimdi bu üstünden çıkan parçadan gördüğünüz gibi rondoda çektim ve kırıklar oluşturdum. Tüm pastayı bununla birlikte etrafını kaplıyorum. İsterseniz canlı çiçeklerle süsleyin, isterseniz üzerine işte bir çikolatayla dekore edin ya da dilerseniz benim gibi basitçe bir kaşıkla birlikte bu şekilde bir şekil, spiral şekli verebilirsiniz.
O anda tamamen çıkan bir şey. Bu hani düşünülerek ya da başka bir yerde görerek yaptığım bir şey değil. Çok da güzel oldu. Ertesi günkü halini gösterince bana hak vereceksiniz. Şimdi tam bu floresan ışıklarıyla bu şekilde gözükürken gündüz ışığında daha güzel gözükecektir. Efendim pastam ertesi gün o böyle krema ile birlikte bir güzel yumuşamış. Kadifemsi dokusu muhteşem. Rengi çok güzel. Şöyle bir bıçakla keseceğim. Bıçak adeta içinde kayıyor. Peynirli kreması, peynirli merenk kreması, İtalyan merenk kreması muhteşemdi. Çok lezzetliydi. Çok böyle orijinal hani bazı pastanelerde yersiniz de tadı damağınızda kalır ya. İşte tam da o tariflerden bir tane oldu. İnşallah sizler de bu şahane pastayı denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.